Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi altına, gümüşe bir bakacağız. Ancak analize geçmeden önce bazı eleştirileriniz var. Bunlara bir cevap vermek istiyorum. Öncelikle grafiklerde çok fazla çizgi olduğundan bahsetmişsiniz ve kafa karıştırdığını söylemişsiniz. Ancak burada şunu unutmamamız gerekiyor. Tek bir zaman dilimi içerisinde analiz yapmak doğru olmayacaktır. Burada örneğin gümüş grafiğini görüyorsunuz. Bu gümüş grafiğinin içinde aynı zamanda bakın günlük grafiklerden belirlediğim seviyeler de var. Eğer şimdi bu grafik size daha sade görünsün diye ben bu seviyeleri buradan kaldırırsam, yarın öbür gün yaptığım bir analizde önemli bir bölgeyi gözden kaçırma riskim var. Bu da dolayısıyla hatalı analizlere sebep olacaktır. O nedenle bu gördüğünüz grafiğin içinde 4 saatlik, günlük, hatta bakın ayrıca ayrı bir grafikte haftalık analizler de yapıyorum. Tüm bu farklı zaman dilimlerinde yaptığım analizlerin aslında size bir özetini sunuyorum ben. Dolayısıyla burada grafikte gördüğünüze odaklanmayın. Lütfen benim verdiğim seviyelere odaklanın. O seviyeler haftalık grafiklerden saatlik grafiklere kadar yaptığım farklı analizlerin bir özetidir. O nedenle buradaki bu çizgilere çok fazla takılmamanızı, benim söylediğim seviyelere odaklanmanızı tavsiye ederim. Ayrıca bir başka eleştiri de 4 saatlik grafik yerine günlük grafiklerden analiz yapmanın daha sağlıklı olacağını söyleyenler var. Yani burada sonuçta herkesin farklı analiz tarzları, analiz şekilleri vardır. Saygı duyarım. Ancak dediğim gibi bu grafiğin içinde, 4 saatlik grafiğin içinde günlük grafiklerdeki analizler de mevcut. Özellikle mesela bu grafikte gri alanlar günlük grafiklerden gelen alanlardır. Dolayısıyla evet 4 saatlik grafiklerden bir şeyler anlatmaya çalışıyorum size, fakat bunun içinde zaten günlük grafikler de var. Burada genelde bu sistem kuranların, göstergelerle işlem yapmaya çalışanların tek bir zaman aralığına takılma hataları vardır. Kullandıkları göstergelerin hangi zaman aralığında daha sağlıklı çalıştığına karar verip sadece o zaman aralığını kullanarak işlemlerine yön verirler. Bu sağlıklı bir bakış açısı değildir. Tek bir zaman aralığına takılmamanızı, farklı zaman aralıklarında analizlerinizi zenginleştirmeniz gerektiğini lütfen unutmayın. Tek bir periyotta işlem yapmak emin olun körlüğe neden olacaktır. Çok büyük fırsatları kaçırmanıza sebep olur. O nedenle farklı periyotları da işin içine dahil ederek daha zengin bir analiz yapma şansımız var ve bu olması gereken aslında. Şimdi grafiklerimize geçecek olursak aslında geçtiğimiz son yaptığım analizden farklı söyleyeceğim bir şey yok. Burada aşağıda takip ettiğimiz 22-21-80 bölgesi vardı. Günlük grafiklerden belirlediğim bir destek bölgesiydi. Buradan bir tepki aldık. Gelen bu tepkinin de yukarıda 23.67'nin üstüne atması gerekiyordu. En azından bakın şurada bir ters omuz baş omuz formasyonumuz vardı bunun çalıştığını söyleyebilmemiz için. Fakat burada tabii ikinci bir olasılıktan da bahsetmiştim. Çift dip ihtimali var demiştik. Şu an içinde bu çift dibe doğru gidiyor satışlar. Ancak burada şunu unutmayalım, 21.81 altında hareketler görmeye başlarsak burada satışların derinleşme ihtimali gündeme gelecek. Burada çift dip olasılığını satın alacak olanlar 21.80 altına da mutlaka stop koymalılar. Daha güvenli işlem yapmak isteyenler de yukarıda 23.67 geçilmediği sürece piyasayı takip etmeleri daha sağlıklı olacaktır. Buradan ons altına geçecek olursak bakın ons altında da yukarıda 2060 bölgesini takip ediyorduk. Buradan tekrar satış aldık. Aşağıda geçtiğimiz dönemde bahsettiğimiz 2016-2009 destek bölgesi vardı. Gene günlük grafiklerden baktığımızda bu 2000'lere kadar devam eden şu gri alanı bize gösteriyor. Burada aslında işin özü 2000 dolar altında kapanışlar almadığımız sürece tekrar bir dönüş, yükselişlerin başlama ihtimali var. Ancak burada 2000 dolar altına indiğimizde satışların derinleşebileceğini unutmayalım. Burası aynı zamanda psikolojik de bir destek bölgesi. 2000 dolar altındaki kapanışlarda ilk olarak 1975-1965 bölgesini hedef alacaktır. Ancak şu an için aşağıda 2000 dolar, yukarıda da 2060 direncimiz söz konusu. Bu yatay bandın kırılımına göre ons altında da yön netleşecektir. Buradan son olarak altın gümüş rasyosuna geçersek burada da hatırlarsanız 91-92
seviyeleri önemli olacak demiştik. Şu bir önceki tepe bölgesine ulaşmış durumda. Şimdi burada kritik olan bir çift tepe yapıp tekrar terse dönecek mi piyasa? Yoksa bu 92 üstündeki hareketleri görecek miyiz? Bakın burada bir çanak formasyonu da oluşmuş olabilir. Ancak bu aynı zamanda bir çift tepe de olabilir tabii. Açıkçası bunun hangisi işlemeye başladı kırılımlarla ancak netleştirebileceğiz. 92 geçilecek olursa çanak formasyonu çalışıyor deriz. Ancak buradan tekrar satışlar alırsak ve aşağıda 87-13'ün kırıldığını görecek olursak da bu sefer çift tepenin çalıştığını ve minimum şu yükseklik kadar 87-13 altında hareket gelebileceğini, dolayısıyla altın ve gümüşte yükselişlerin hızlanabileceği bir süreci takip ederiz. Yukarıda 92 üstüne atacak olursa da altının $2000, gümüşün de 21.80 desteğinin kırıldığı bir süreci takip ederiz. Aslında yavaş yavaş bir karar aşamasına yaklaştığımızı görüyoruz grafiklerden. Rasyodan takip edenler 92 üstü hareketlerde satışların derinleşmesini, buradan tekrar bir geri dönüş alacak olursak ve 90 altına sarkacak olursa da o yatay bandın dirençlerine doğru hareket beklentisine girebilirler. Ancak aşağıda 87-13 kırıldığında da altın ve gümüşte kalıcı güçlü yükselişlerin başladığını söyleyebileceğimiz bir süreç yaşanır. Evet, bugünlük altın ve gümüşten bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.